Aleykümselam abi, yayın hoş geldiniz. Aleykümselam, aleykümselam, sağ olun. Yayın hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Aleykümselam. Ali abi. Eyvallah, eyvallah, sağ olasınız. Aleykümselam. Aleykümselam, sağ olasınız. Abi hayırlı akşamlar. Burada da akşam olmadı, güneş vuruyor. Eyvallah abi, sağ olasın. Allah razı olsun. Yayına hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ben iyiyim abi. Siz nasılsınız, iyi misiniz? Keyfiniz, saatiniz nasıl? Define sohbetlerinden bir tanesine daha başlayalım dedik. Aleykümselam Cengiz kardeşim benim, hoş geldin. Hakan abi eyvallah, sağ olasın, Allah razı olsun. Ben de iyiyim. Siz nasılsınız, iyi misiniz? Hüseyin abi hoş geldin abi, aleykümselam. Yayın hoş geldiniz abi. Güzel bir sohbet olur inşallah. Güzel olur. Eyvallah, eyvallah, sağ olasın. Ne zaman Beşiktaş'ın maçı, ne zaman? Ben hiç bakmayırım böyle şeylere, biliyor musunuz yani? Ben fazla ilgilenmiyorum. Aleykümselam, Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Yayın hoş geldiniz. Ben aramayı düşünüyorum. Nereleri tavsiye edersin? Hiç olmayacak yerleri yani. Hiç olmayacak yerleri tavsiye ederim. Hiç insanın ayağının izinin gitmediği yerler. Özellikle zaten öyle yerlerdedirler abi. Çok nadirdir böyle. Zaten fazla bir yayın yapmayız ya. Böyle bir yarım saat falan takılırız. Bir sohbet ederiz. Eyvallah. Abi zenginlik sağlıktır. Sağlıktan başkası zenginlik değildir. Benim sağlığım olmasa, cebimde milyonum olsa neye yarar abi? Bir şeye yarar mı? Hiçbir şeye yaramaz. Benim başım sağlığım yerinde olmasa, ben şimdi tekerlekli sandalyeye örnek veriyorum. Yani bu zenginlik para değildir sadece. Ben onu da buradan söyleyeyim. Belki bilmeyen insanlar vardır. Onlar da öğrenmiş olurlar bunu. Para zenginlik değildir abi. Benim şimdi bankada var diyelim, örnek veriyorum. 1,5 milyon dolardan fazla param, örnek veriyorum. Sağlığım yoksa abi ben ne yapacağım o paraya ben? Ne yapabilirim? Sakıp Sabancı bile kendi dedi. Koskoca dedi ayakkabı fabrikasının sahibiyim ama çocuğuma bir çift ayakkabı giydiremedim. Anlatabilirim. Onun için öyle şeyler boş işler ya. Dünyanın tadını çıkarmak lazım. Hayatı yaşamak lazım. Güzel bir şekilde yaşamak lazım. Çünkü hayat kısa abi. Bugün varız, yarın yokuz. Bak biz mesela böyle yayınlar yaparak veya videolarımızı yayınlayarak dünya üzerine bazı bilgileri bırakıyoruz. Belki bizden sonraki insanlar 20 sene sonra böyle şeylerin peşine düşecekler. Biz ne kadar, düşünün, kaç yıl öncesine kadar gidip hazineleri aramaya çalışıyorsak, bizden sonraki insanlar da bunları görerek artık bir şeyler öğrenmeye çalışacaklar. Yanlış mıyım abi? Bu işler böyle yani. Sağlık her şeyden önemli. Sağlığın varsa zaten milyonersin. Senin fazla bir şeye önemin yok yani. Bizim için dost önemli. Ya özellikle ben şöyle, mesela bazı şeylerde paradan daha çok mesela dost kazanmak çok önemlidir. Mesela dost kolay kazanılmaz. Dostu paralan da kazanamazsın ama dünya değişik. Dünya değişik bir yer. Ben Almanya'da yaşıyorum. Almanya'dayım şu anda. Define buluyorum abi. Benim yani mesleki olarak şöyle söyleyeyim. Ben makineleri, taramalar, böyle yeraltı görüntüleme cihazlarının üzerine çalışmalardayız. Ben şu anda Almanya güney kısmındayım. Güneyindeyim Almanya'nın. Ama Polonya sınırı, Avusturya sınırı, ondan sonra bazı sınır bölgeleri veya araştırılacak önemli bir yerler varsa yazılı, kağıtlı, kürekli bir şekilde bunları yapıyoruz. Ben de bunların hepsini hem yayınlayarak hem de sizlerle beraber paylaşmak için böyle yayınlar yapıyorum. Ama buluyoruz, çok şeyler çıkarıyoruz. Kanala girerek zaten kanaldan bakabilirsiniz. Neler bulmuşuz, neler çıkarmışız. Konya'ya selam olsun buradan. Gece oldu, orada gündüz. Abi ben şöyle göstereyim, oturduğum yeri göstereyim size. Ben şöyle bir yerde oturuyorum abi. Şöyle nasıl bir yerde oturuyorum diye belki merak edenler de olabilir. Ben böyle bir yerde oturuyorum. Bak güneş daha burada abi. Bizim güneşimiz daha orada abi. Bizim güneşimiz daha batmadı. Öyle keyif yapıyorum ya, balkondayım. Aleykümselam abi, yayına hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Abi ben size bir şey diyeyim mi? Hayatı yaşamak lazım. Eğer yaşadığınız hayatta zaten sıkıntılı bir hayatsa, eğer insanlar bir şeylerin peşine düşer, aramaya düşer.
Hayatımı bir anda kurtarmayayım, hayatımı bir anda düzene sokayım, parayı bir anda vurayım diye çok insanlar mesela bu işlerin peşine çok ziyan oldu abi. Bundan sonraki anlatacaklarım şeyler define arayıcılar için çok önemlidir. Şimdi az çok yayınımıza çoğu insan toplandı. Yakında da gelmeye başlar. Şimdi konuya tılsımlı hazinelerden başlarım abi. Tılsımlı hazineler niye çok önemli? Abi bulunan hazinelerde, hazineyi bulanlar da bu hazinenin nasıl söyleyeyim, kazandığı paradan da bir hayır bulamayan insanlar var. Bunlar çok sıkıntılı insanlar. Bu insanlar zaten bir kere bu şeyi yaşadıkları zaman direkt abi bir senenin içinde, 2 senenin içinde, 3 senenin içerisinde adamı götürüyorlar yani. Adamı götürüyorlar derken abi sağlıktan vurabilir sana. Yani bu üç harfliler, define cinleri özellikle. 40 ton var dediler. Abi yorumlara geleceğim. Konuyu bölmeden anlatayım abi. Dinleyenler var beni. Hiç konuyu bölmeden anlatayım. Ondan sonra başka konulara da geçeceğim. Daha güzel şeyler de anlatacağım. Şimdi sağlık üzerinden başladık. Sağlığımız varsa milyoneriz dedik. Ondan sonra tılsımlı hazineye geldik abi. Tılsımlı hazinede şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben. Tılsımlı hazineleri de abi. Tılsımlı hazineyi bulup ben mesela bir önceki canlı yayınımda da anlattım. Tılsımlı hazine bulan 2 tane arkadaşım, bir tanesi tılsımlı olduğunu öğrendi. Diğeri tılsımlı da olsa benim için çok önemli değil abi. Satıyorum, parasını alıyorum. Senin de payına bu kadar para düştü. Örnek veriyorum, o zamanın parasından 1 milyon lira diyelim. Çocuğa dedi ki böyle böyle abi, 500 bin lirası seninle beraber bulduk biz bunu. Hani aleykümselam abi, yayına katılanlar hoş geldin. Konuya devam ediyorum. Yani beraber bulduk bunu. Yani 500 bin lirasını al sen, 500 bin lirasını da alayım ben. Çocuk tılsımlı olduğunu anlayınca almak istemedi abi. Parasını da almak istemedi. Dedi ki ben bunun parasından beraber sıkıntı yaşarım. Almadı çocuk parayı abi. Ondan sonra da diğer çocuk da parayı biraz bulunca hani cebe para girdi. Diğeri de para almadı. 1 milyon lira cebinde abi, gidiyor altına 10 numara bir kupa araba çekiyor. Mahallede selfie atıyoruz abi. Geziyoruz, parayı yiyoruz, çıtırt atıyoruz, kırıyoruz. Yanımızda manitalar, bilmem neler. Çocuk yaşamaya başladı abi. Abi benim konuştuğum çocuğun anlatmasına göre aradan dedi abi, dedi 1 ay dedi geçmedi dedi. Bir telefon aldım dedi. Dediler bana ki dedi böyle böyle işte arkadaşın vefat etti. Nasıl vefat etti abi? Abi çocuk otobanda şey atıyor, böyle driftler atıyor. Sağdan geçiyor, soldan geçiyor. En son tam emniyet git şeridine doğru bir kırıyor. Arabaları makaslayacak galiba abi. Duran bir tır arkadan abi giriyorlar bunlar. Ee, Direkt zaten olay yerinde hayatını kaybetmiş onlar. Herhalde o arkadaşıyla beraber 2 kişi daha varmış. 2 kişinin de günahına girdi. O 2 kişi de abi yani fena şekilde can verdiler. Şimdi çocuğun bana anlatmasını söylüyorum abi. Yani ben ona %100 tılsımdan oldu derim. Yani şimdi tabii hayati tehlikelerini çocuk belki kendinde değildi. Belki farklı bir şeylerdendir ama çocuk diyor ki abi bana bir şey bulaşır mı? Yani bununla beraber ben kazıdım orayı. Bununla beraber oraya kazıdıktan sonra abi bu çocuk öldü. Trafik kazasında. Yanında da 3 kişiyi öldürdü. Direktörün altına giriyorlar abi. Belden yukarı çocukları yok. Allah göstermesin yani. Allah geçinden versin. Ee, Dedim kardeşim, yani bana anlattığına göre dedim defineden bulmuş olan parayı tılsımlı olduğu için büyük bir ihtimal hayatını kaybetmiş olabilir. Doğru mudur değil bilemem abi. Yani Allah daha iyisini bilir. Biz bilemeyiz. Ama onun gibi onun gibi çok mesela tılsımlı hazine bulup da sonradan hastalıklara kapılan, ciğer yetmezliğinden, ondan sonra bilmem ne yetmezliğinden satan, alan. Abi ben o şekilde mesela çok insanlarla beraber oturup kalktığım için mesela ben bu işin içindeyim abi. Nasıl söyleyeyim, 10 senedir bu işin içerisindeyim. Son 10 yılın da 3 senesini bu YouTube'un içindeyim. Yani YouTube çerçevesi içerisindeyim. Ben define zenginlerinden tut bilmem nesine kadar hepsini tanırım abi. Yani bu işin içinde konuşmaya kalkarsak çok şeyler çıkar yani. Neler neler yani. Devlet içi mi, devlet dışı mı, ben kimseye bir şey söylemem ama yani bu işin içinde çok büyük şeyler var. Fazla konuşanı da fazla konuşturmayırlar yani, susturuyorlar. Anlatabilirim mi size? Abi yorumlara geleceğim biraz da, konuyu bitireyim. Çocuğa ben dedim yani senin başına bir şey gelir mi bilemem. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bu
tılsımlı hazinelerde özellikle söylüyorum. Ha, buldun mu abi? Fazla mı elinde altın kaldı? Abi 5-10 tanesini at oraya. Bırak orada. Senin peşine belki gelmez. Bak arı geldim. Senin peşine belki gelmez. Seni belki orada şey yapmaz, etkilemez ama yani yarın bir gün başına iş olur. Çünkü buldun abi, küpü buldun, altını da buldun orada. Allah daha çok versin. Abi 10 tanesini at oraya. 10 tanesini at oraya. Daha da sıkıntı ondan sonra geleceğini de zannetmiyorum. Geleceğini de zannetmiyorum. Abi yayınıma katılanlar yayınıma hoş geldi. Tılsımlı hazineler üzerinden konuşuyoruz. Bulduklarımızdan, bazı kişilerin bana anlattıklarından. Çünkü define içerisinde çok insanlarla beraber oturup kalktığımız için bayağı bir şeyler yaşıyoruz. Yani kullandığım cihazların çoğu da abi yeni nesil cihazlar kullanmaya çalışıyorum. Yani profesyonel olduğum için, çünkü yeraltı görüntülemesinde, metal dedektör üzerinde, yani bu işlerin de içerisinde olduğum için biraz daha profesyonel çalışmak istiyorum. Kullandığım cihaz alan taramada Model 15 kullanıyorum. Yeraltı görüntülemeyi ben A2 ile beraber alıyorum. A2 serisi ve GR3 modelini kullanıyorum. Çünkü A2 serisinde şey de var. Hani hem yeraltı görüntüleme hem de metal dedektörle beraber biraz daha derine inebiliyorum abi. Gelişmiş ayarında çok bayağı bir derine iniyor ama normal ayarında ben aşağı yukarı 1-1,5 metreden böyle bir demlik şeklinde, beni izleyen abonelerimin çoğu bilir. Demlik büyüklüğünde bir kütleyi çıkardım. İçi de güzeldi yani. Şimdi şey çıkacakmış. Konrad herhalde çıkarıyor şu an. Onu araştırdık. Hatta onu da oylamaya sundum. Çoğu kişi bana mesela al Kubi bir dene bakalım nedir ne değildir dediler. $2500 falan şey yaptık, ödedik. Ön sipariş yaptırdım şimdi. Bekliyorum. Bakayım bir gelsin bakalım size. Onlardan da bilgi vereceğim yani. Bakayım nasıl bir cihaz. Onu da kullanacağız. Abi biz hazineyi kazırken kato kırıldı. Abi ben onu şöyle bir söyleyeyim. Bak bir yerde daha duydum ama orada mezar da varmış. Büyük ihtimal. Çünkü mezarın da olduğu bir yeri söylediler bana. Abi yolu vuruyorlar, kalıyorlar. Abi yolu vuruyorlar, kalıyorlar. Makine 3-4 kez orada durmuş. 3-4 kez durduktan sonra baktılar işin içinden çıkamaylar tabii. Eski köylüler gelmiş, demişler ki burada bir şehit ya da e, değişik bir olay olabilir. Yolu oradan çevirmeyelim. Yanlış çevirelim böyle. Yanından şey yapalım. Öyle yolu da değiştirmişler orada. Sonra birkaç kişi oraya kazımaya gitmiş. Hani ne var orada da bir şey yaptılar orada. Yoksa bir tılsımlı falan bir şey mi var orada? Hani çözeriz alırız oradaki tılsımı diye düşünerek kazımışlar falan. Onlar da çok büyük şeyler alamamışlar oradan herhalde. Bayağı da işleri başlarına bir şeyler gelmiş. Hatta kazırken mezarın içine bir araba farı mı ne vuruyormuş böyle. Onlar görmüşler. İkisi ondan sonra kaçmış. Bir arkadaşlar onları orada bırakmış. Öylesine kaçmış. Yani bayağı bir sıkıntılı dönemlerden yaşay onlar abi. Kader değil mi? Tılsım bir denk gelmiş. Şimdi az önceki anlattığımız konuda kader de olabilir. Ama konunun anlatışına göre ben karşı taraftan dinlediğime göre baktığım zaman ben biraz da tılsımla beraber eşleştiriyorum. Kader de olabilir. Kendi şeyinden de ölmüş olabilir orada ama bilemiyorum. Çünkü ben o konuda şunu da anlattıydım daha öncesinde. Abi 3 tane arkadaş kazıya gidiyorlar. Kazılarda da yani düşün şöyle söyleyeyim sana. Büyük bir transporter kadar bir 3 tane taş. Bu 3 tane taş abi yerinden oynatmaları lazım ki hazinenin olduğu yere insinler. Bilmişler hazinenin nerede olduğunu. Abi kazıyorlar. Kazıdıktan sonra da büyük bir tane taşı oradan kazırken yavaş yavaş geliyor taş. Bir tane arkadaşı orada sıkıştırıyor taş. Yani büyük olduğu için hızlı gelişini anlayamadılar. Yavaş yavaş taş gelmiş. Arkadaş orada ezmeye başladı. Tabi bunlar da büyük koskocaman bir taş. Düşün kafanda bir empati yap böyle. 2500 tonluk büyük bir transporter kadar bir kaya. Yani daha onun kadar bir kaya da daha ağır olur. Baba adamı sıkıştırıyor. Bunlar itmeye çalışıyor, kurtarmaya çalışıyor, kurtaramıyor. Derken korkuyorlar abi, bırakıp gidiyorlar adam orada. Yani şimdi sen bana söyle, o tılsım mı değil mi? Bak oradaki yaşattığı korku, kaza da olabilir. Yani dikkatsizlik de olabilir. Yani bunların hepsi olabilir ama ne kadar da gördüysem abi hepsi define kazısında denk geliyor. Yani böyle define kazısının önünde denk geliyor. Hepsi de orada oluyor. Dün önceki gün bir arkadaşımla beraber görüştüm.
Ona da buradan selam olsun. Bayburt'taydı herhalde. Bir de nerede, Samsun'dan mı vardı ya? Ben şimdi birazdan geçeceğim zaten. Bilgisayara geçeceğim. Bilgisayardan da yorumlar okumaya çalışacağım oradan. Bir yer varmış abi. Akşam ezanında gittikleri bölgede hazine işaretleri var. Bak, hazine işaretleri var. Ee, Balık var, yön var, işte haç var, bilmem ne var. Hepsi var orada. Abi diyor, babamla amcam dedi gitti. Nasıl olduğunu tam olarak bilmiyorum. Hani şeyi de okudum. Çok ilgimi çekti. Sizden de paylaşmak istiyorum. Tam akşam ezanı okunduktan sonra dedi, çocuk dedi ağlama sesleri gelmeye başladı oradan. Tabii çocuk ağlama sesleri gelince dedi, bunlar dedi kaçtılar dedi, korktular tabii. Kim korkmaz abi? Yani bu işlerle haşır neşir olup gerçekten içinde olmayan insanların çoğu kaçar. Kaçmayalım diyen adam yalan konuşur. Abi sonra bunların babası herhalde inanmamış onlara. Gitmiş bir akşam bu beklemiş orada. Demiş ki yani bunlar mı acaba yalan konuşuyorlar falan. Onun da başına aynısı gelince tabii bunlar oradan gittiler. Ha, bu olaylar tılsım mıdır? Abi bence tılsım. Çünkü tılsımlı yere denk geldiğinizde özellikle şunu söylemek istiyorum. Abi tılsımlı yerde e, sana kendini zaten belli ediyor. Yani ben buradayım diyor sana. Nasıl ben buradayım diyor sana. Abi ufaktan değişik değişik sesler duymaya başlayabilirsin. Etrafında bir algılama problemi yaşayabilirsin. O korkunun sana saldığı bir heyecandan panik yaparak kendini daha çok korkutabilirsin. Ve kendini zaten daha çok korkutmaya başladığın zaman abi insanlarda şu çok vardır. Şimdi bunu normal bir insana anlatsak adam der ki ya delinin teki bu, ne anlatıyor ya bu şimdi der oradan, tamam mı? Ama şu var, insanlar korktukları zaman koltuk altlarından ve apış arasından terlemeye başlarlar. Bu vücudun sinir sisteminde dışarı salgıladığı bir atmosfer oranıdır yani. Atmosfer oranı derken havayla sirkülasyonudur. Anlatımlara göre ve görgülerin şeylerine göre abi bu üç harfliler zaten çok pis kokan şeyler. Yani bunlar gerçekten pis kokar. Oldukları yer belli olur. Sen bir de zaten o şekilde bir korku paniği yaratıp kendi üzerinde bir koku bıraktığın zaman abi zıp diye yanında oluyor hemen. Anında bitiyor yanına. Abi yanın anında bittikten sonra sen tabii daha çok korkmaya başlıyorsun. Senin korkun artık ondan beslenmeye başlıyor. Yani senin korkun ona artık yemek gibi geliyor böyle. Yani o senden artık beslenmeye başlıyor çünkü seni bırakmayacak. Zaten öyle yerlerde benim her zaman, bak takipçilerimin de çoğu bilir. Kanalıma yeni katılan arkadaşlar da kanalıma hoş geldiler. Abone olabilirler, videolarımı izleyebilirler ve bilgilenebilirler. O konudaki çok iyi bir şekilde de kendini bilse, çok iyi bir şekilde de şey yapsa, abi sen korktuğun zaman orada zaten böyle zil gibi beyninde çalıyor o. Yaşayan insanlar bunu daha iyi anlayabilir. Çünkü ben birkaç kere yaşadım ben bu olayı. Çarpıldım ben birkaç kere bu işin peşinde. Ondan sonra 3-5 ay bıraktım ben bu işi, ormanlara gidemedim falan derken o konuyu da anlatırım. Konuyu dağıtmadan oraya geleyim. Sen zaten korkuyu yaşadığın anda o sana sahipleniyor. Seni sahiplenmesi nasıl olur? Bir anda sen çarpılmazsın. Yani hani derler ya, adam çarpıldı bir anda gitti. Vardır ama define cinleri öyle değil. Yani define üzerine koyulan cinlerin çoğu abi onlar sonradan seni çarpıyor. Yani sen çarpıldığını anlarsın bir ay sonra. Yani bir ay sonra bakarsın ki bende bir tuhaflık var ya. Eve takılıp kaldım abi, dışarı çıkamıyorum. Arkadaşlarımın yanına gidemiyorum. Demeye başladığın anda anla ki çarpıldın. Niye çarpıldın? Artık seni insanlardan yavaş yavaş uzaklaştırmaya başlıyor. Ondan berabersin artık. Seni insanlardan uzaklaştırdığı zaman başlıyorsun bu sefer kafanda kuruntular yaratmaya. Ulan şu şöyle miydi, bu böyle miydi? Şu bana böyle mi dediydi, böyle mi yaptıydı? Şimdi işin yok ya abi. Kafanda senin o definecini kafana öyle bir yoray ki sen artık düşünecek bir hale bile gelemiyorsun. Bazen kalkarsın sabahları dersin ki abi beni kim dövdü ya? Beni öyle bir dövmüşler ki her yerim ağrıyor. Abi ben yaşadıklarımdan anlatıyorum ve duyduklarımdan. Bu insanların çoğundan beraber konuşuyorum, muhabbetler ediyorum. Abi ben bu işin içindeyim. Benim başka hiçbir işim yok. Ben bu işi yapıyorum. Ben bu işin içindeyim yani.
Onun için oturup kalktığım insanlar da var. Başına işler gelen insanlar da. Bizim muhabbetimiz hep bu muhabbetler abi. Seviyorsan kanala abone ol. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz hepsinden haberdar olursun. Define Macerası 61 Instagram adresim. Oradan da yazın, konuşabiliyoruz arkadaşlar. Yani demek istediğim şu ki, önemli olan bilgi senin aklın. Eğer sen aklını doğru düzgün kullanamazsan aklın seni kullanmaya başlar. Eğer ki o zaten seni 1 ay sonra 2 ay sonra zaten sahiplendiyse, sen onu anlamadıysan, zaten belli bir zamandan sonra onu çoğu insan anlayamıyor. Eğer onu anlayamadıysan o sana bir şeyler yaptırmaya çalışır. O sana bir şeyler yaptırmaya nasıl çalışır? Zihninle beraber yaptırırsın. Sana bir şey deyip yaptırmazsan onu. Sen zihninle beraber yaparsın onu. O zihin bazen intihara dönüşebilir. O zihin bazen evden aşağı atabilir seni. O zihin bazen intihar ettirebilir seni. O zihin bazen ipe bakarsın, ip sana bakar. O sana arkandan der ki, gitsene lan şuraya, assana kendini der sana, ama etrafındaki insanlar. Farklılık gördüğünüz zaman güvendiğiniz insanlarla beraber bunları konuşmayı korkmayın. Yani bunlar hiç kimseyle mi konuşamazsın? Abi git bir tane camiye. Bak. Şimdi böyle konuların bazıları konuşulduğu zaman bazıları hurafe olur, bazıları duymazlıktan gelir, bazıları bilir ama lan dinleyeyim de bakayım ama ne der diyebilir. Çünkü insanlar görmediği şeylere kolay kolay inanamazlar. İnanamadıkları için onu yaşayan kişinin gözünden anlatıldığı zaman ona da tuhaf gelir. Mesela benim bir tane Niyazi Agam vardı. İyi gidi Niyazi Aga. Dedi ki 1950'de Almanya'nın işçi aldığı zamanlarda Almanya'ya biri gelmiş. Almanya'da demişler ki Ay'a adam atacaklar. Ay'a adam gidecek. Bu da gelmiş kahvenin önünde Trabzon'da demiş ki abi Ay'a adam gönderecekler. Oğlum bu dedi Almanya'ya gitti delirdi geldi. Şimdi adam anlayamıyor onu. Bilmeyen insan bazı şeyleri anlayamaz. Onun için bilmemek ayıptır abi. Bilmek güzel bir şeydir yani. Bunları yani bilenlerden bilmeyenlerin de yani yanlış konuşmalarına da pek kulak asmayın. Yani bilinen kişilerle beraber şey yapın. Demek istediğim şey, yani onlar sizi sahiplendikten sonra bazı şeyleri size yaptırırlar. Zihinle beraber yaptırırlar. Çünkü insanın zihni onların düşüncesidir abi. Sen bir nefes alıp bak. Biz akşama kadar ne kadar nefes alıyoruz? Biz ciğerimize nefesimizi doldurup dışarı çıkana kadar dünyayı 7 kez dolanan bir varlıktan konuşuyoruz. Göremediğimiz bir varlıktan. Yani göz perdesi bile kalkıp onu görebilen bazı insanlar diyorlar ki yani bir an orada bir an orada gözüm bile yakalayamıyor onu yani. Durursa görürüm onu. O da görürsen artık nasıl görürsün bilemem abi. Abi Almanya'da yaşıyorum. Aleykümselam, yayınıma hoş geldiniz. Telegram kullanmıyorum. Ben sadece Instagram adresi Define Macerası 61. TikTok'ta Define Ustası ama kullanmıyorum abi. Sevmiyorum TikTok'u. Instagram'la YouTube'da daha çok aktifim. Başka bir şey yapmıyorum. Sen nerede yapıyorsun bu işi? Ben genel olarak Almanya'da oturuyorum. Almanya'nın Mercedes'in olduğu yerdeyim. Orada oturuyorum. Ve yani dünya genelinde bazı yerlere gidiyorum. Geziyorum. Yeraltı görüntülemeleri yapıyoruz. Bazı grup çalışmalarımız var mesela. Ekiple, mühendislerle beraber ekip halinde böyle gidip görüntülemeler yaparak, testler yaparak bazı yaptığımız işler var. Mesela daha çok Polonya, Almanya, belki yeni katılan arkadaşlar vardır. Onlar için de söyleyeyim. Kanalıma abone olsunlar. Bilgilendirmeler yaparım. Polonya, Avusturya, İsviçre sınırlarında daha çok savaşın bölgelenmiş, bir de Almanya'nın eski savaştan kalma yerlerinin çoğunun yeraltı editlerini iş olarak alarak gidip bakıyorum. Ya bunların çoğunda çıkan hazineler olsun, araştırdığımız bölgelerde olan hazineler olsun. Bunları kanalımızda paylaşıyorum. Hiç Tümülüs'e girdim mi? Ben bir tane Tümülüs'e girdim. Nasıl söyleyeyim? Hatta Tümülüs'ün içine girmek zorundaydık oradan. Ama ben dayanamadım. Geri çıktım. Nasıl bir yer diyeyim sana. Yani ne oldu? Bende herhalde klostrofobi oldu. Böyle dar alanda duramama şeysi oldu bende. Ya da bilmiyorum orada nasıl bir dengesizlik yaşadım ben. Abi gideceğin yere
Ya tam ayaklarının üstüne çökeceksin böyle. Kafan aşağıda böyle yürüye yürüye gideceksin. Anlatabiliyor muyum? Penguen gibi. Böyle çökeceksin yere. Yarım metrelik bir yer işte. Yarım metre 60 santimlik yükseklikten aralıkları var böyle. Yani diyeyim sana ki 2 metrelik bir adamı oraya sokamazsın. Öyle söyleyeyim sana. 3 kişiyle beraber girdik. Onlar önde gittiler. Havalandırılmış bir yerdi. Oraya da girmeye çalıştım. Ayaklarımla beraber aşağı yukarı diyeyim size 1,5 dakika böyle yürümek zorunda kaldım. En son yukarı kalkmam lazımdı. Dayanamadım. Mecbur da o gittiğin yolu da ters geri dönüp bir daha gitmen lazım. Dedim herkes geri çıksın. Ben bu tümülüsün içinden çıkmam lazım. Çünkü kendimi çok kötü hissettim orada. Çünkü çok dar bir yer. Yani bana dediler ki bir dakika daha uzunlukta yürüseydin tümülüsün içi zaten büyük bir oda şeklinde. Her yerini görebilecektik. Ben abi dayanamadım orada. Geri çıktım. Korktum çünkü orada ya. Yani bilmiyorum vücudum yani klostrofobi şeysi de yaşamış olabilirim orada. Çünkü o kapalı bölgede çok sıkışık şekilde durduğum için abi kötü olmuştum ben orada. Yani bayağı bir şey oldu. Çıktım geri. Abi üniversitede kazı yaptım mı altın heykel çıktı bayağı odalardan ama inmediler tepesinden. O inmemişlerdir. Bazıları görmesin diye oradan çıkarmışlardır. Arkadaşlar burada işimiz bitmiştir. Kapıları kapatalım. Biz arkadan çalışacağız diyerek göndermişlerdir. Aynen abi ben Almanya'da yaşıyorum. Polonya, Avusturya, İsviçre genelinde yeraltı editleri genel olarak Roma dönemleri olsun. Bunun dışında Yunanistan, Türkiye bölgelerde de yardım ettim. İnsanlar var. Kazandığım paranın bir miktarını hayra verir misin? Şöyle söyleyeyim ben YouTube üzerinden kazandığım kanalın hiçbir kazancını almıyorum. Benim arkadaşlarım var mesela kanalla beraber ilgilenenler. Videolarımı hazırlayanlar, videolarımı yayınlayanlar. Ben öyle şeylerle uğraşmıyorum sadece. Giderim varsa var çekerim gelirim kartı veririm gerisine bakmam. Kanalın kazancını da arkadaşlar hem çalışan elemanlarım arkadaşlarım alıyor hem de ben bazı yerlere yardımlar yapıyorum ve YouTube içerisinden videonun altına beni de çekilişe yaz diyenlere mesela paylaştığım videoların altına oradan arkadaşlarımızla beraber otomatik olarak seçiyoruz. Onlara da biz hani makine ise makinenin değeri ne kadar 100.000 liradır. Biz ona parasını atıyoruz. O ister kullansın ister kullanmasın. O onun insafi niyetine kalmış. Belki para lazımdır abi çekilişte. Hayırlı uğurlu olsun. O yüzden bile bizi şikayet ettiler. Milli Piyango İdaresi'ne ben aşağı yukarı 400.000 liraya yakın bir para ödedim. Nerelisin abi? Trabzonluyum. Ben Trabzonluyum. Akçaabatlıyım. Ben Trabzon Akçaabat'ta doğdum büyüdüm. 10-12 yaşında Antalya bölgesinde, Manavgat bölgesinde otellerde çalıştım. Ondan sonra da bir hazine serüvenim başladı. Bu hazine serüveninde de kazılar, antik yerler, bazı bulduğumuz şeyler derken iş ciddiye bindi tabii. Biz bu işin peşine fazla düşmeye başladık. Ondan sonra da 2013 yılında Almanya'ya geldim. 2013-2014 yılında. Hatta 15 galiba. 10 yıldır buraya yerleştim. Burada abi keyfime göre takılıyorum. Bir de burada teknoloji üzerine yapabildiğim çok mesela işler olduğu için abi teknoloji üzerine olsun, yazılımlar olsun ya da farklı şeyler olsun. Mesela Almanya'da bu işler çok şey. Ben onun işleri yapıyorum yani. Daha çok definition'deyim. Yeraltı görüntülemeler, editler, odalar, hazineler. Çanakkale'den selamlar demiş. Aleykümselam Çanakkale'ye selamlar olsun buradan. Beni izleyen bütün herkese selamlar olsun. Abi yorumları yavaş yavaş aşağı doğru gelerek okuyorum. Hani yorumumu niye okumadı diye düşünceniz olmasın. Yorumları aşağı doğru okuyarak geliyorum. Abi bir şey agam oradan elimde malzeme var bakar mısın? Abi ben malzemelerle falan ilgilenmiyorum. Ama Almanya'da bulduğum malzemeleri İngiltere'de açık arttırmalar üzerinden satabiliyoruz. Çünkü Almanya'da 1 milyon euronun üzerinde devlet işin içine girmesi lazım. Çünkü büyük rakamlar oluyor onlar ama küçük rakamlar da hani 3.000 dolardır, 5.000 dolardır, 10.000 dolardır, 20.000 dolardır, 50.000 dolardır, 100.000 dolardır. Tabi bunların bazı bölgelerini ya da bazı kısımlarını böyle kırparak devlete vererek o işlerin içinden çıkabiliyorsun. Selam abi yaş kaç? Hazine anlatıyoruz. Hazineyle beraber hazine işlerini anlatıyoruz. Onun için
dinleyen insanlar var. Onların da zamanını almak istemiyorum. Dravius'u aldım. Hayırlısı olsun. Ben adım. İnşallah. Alan tarama ve teknikleri hakkında bilgi verir misin demiş arkadaşımın bir tanesi. Abi ben kullandığım mesela ürünleri, ben mesela profesyonel çalışmaları seviyorum. Ben mesela hani 50 santimlik ya da böyle 60 santimlik kazıların çoğunda beni daha güzel hedeflere götürecek olan cihazları kullanmaya çalışıyorum. Çünkü hani bu işin içindeyim. Tabii para da geliyor. Para da gelince abi son sistem neyse ben onu alırım. Mesela 2 gün önce mi 3 gün önce herhalde Conrad GR4 Dual diye bir makine çıkarmış. Hem yeraltı görüntüleme hem metal dedektör olarak kullanılıyor. Abonelerimin çoğu, mesela şu anda da beni izleyenlerin çoğu söyler bunu mesela. Ben sorarım. Abi böyle bir cihaz çıkmış, alalım mı? Ben çünkü 5.000 euroluk cihazları da aldım. 10.000 euroluk cihazları da aldım. Benim için cihazlar çok önemli değil. Benim cihazdan alabileceğim bir yerim abi. Ben 10.000 euroluk bir cihaz aldığım zaman ben bu 10.000 euroyu 100.000'den çıkarabileceğim mi? Benim için o önemli abi. Çünkü kazacağım yerleri var. Tam derinine inemediğim yerleri var. Araştıracağım yerleri var. Şimdi arkadaşlarımızın çoğuna sorduk. Hani Conrad'ın çıkardığı GR4 Dual alalım mı diye. Çoğunluk mesela al dedi. Ben de şimdi hani abonelerim isteyince ben alıyorum abi. 2400 dolar mı neymiş işte. 2400 doları gönderdik. Şimdi ben ön sipariş yapmış oldum. Cihazı bekliyorum. Geldiği zaman da zaten bilgilendirmesini yapacağım. Çünkü A1'de de bana abonelerimin çoğu al dedi. Aldım. A2 modelini de güzel bir şekilde ilk başlarda kullandım, denedim, test ettim. Hani nelere daha çok tepki var, çünkü GR3'e göre onun arasında fark var mı? Ama şimdi GR4 Dual'ı da denemek istiyorum. Bakalım hani A2'ye göre biraz daha farkı var mı? Ben çünkü onu da biraz test etmek istiyorum. Bir de Türk mühendislerin yaptığı bir şey olduğu için ayrıca bir satın almak istedim. Çünkü ülkemden yapılıyor. Ayrıca bir test etmek istiyorum ve şimdi siparişini verdik. Bakalım, gelsin bakalım, hayırlısı olsun, nasıl bir şey çıkacak. Abi resim yorumlar mısın? Abi Define Macerası 61 Instagram adresim. Oradan beni takip ederek oraya resimleri gönderebilirsin. Ben bazen sabah kahvelerinde 1 saat 2 saat böyle otururum. Kahvemi içerken mesela abonelerimle beraber konuşurum. Ondan sonra attıkları resimleri konuşurum. Beni takip edenler ve tanıyanları çoğu bilir abi. Tanımıyorsanız da abi, kanalıma yeni geldiniz, abone olursanız sevinirim. Hem de beni takip etmiş olursunuz. Abi hiç rastladın mı, başına geldi mi böyle bir şey? Nasıl bir şey? Cengo. Tılsımlı şeyler de geldi. Ben mesela bir yerde çarpılmıştım. Yani o çarpıldığım konuyu da anlatmak isterim size. Benim kazı yaptığım bir bölge vardı. Ben oraya özellikle ne aramaya gittim derseniz, ben çok ormanlarda gezen bir insanım. Mesela ormanlarda çok vakit geçiririm. Ormanların kenarlarına giderim, hani bakarım, ederim, şey yaparım. Bir ağaç gözüme denk geldi ve bu ağacın böyle yarıdan aşağısının kesik olduğunu gördüm. Şimdi defineci aklı bir de zeka böyle şey çalışınca abi, belli bir zamandan sonra zaten şey oluyorsun. Abi bu işi kendine biraz vereceksin. Ondan sonra paraya para demezsin yani. Tılsımlıymış, bilmem neymiş. Yani ben 2-3 kere çarpıldım bu işin içerisinde. Ama pes etmedim, hala da bu işin peşinde. Yani bu bende bir hastalık, bir virüs gibi bir şey bende yani. Ben bu işi bırakamam, ancak mezarda bırakırım ben bu işi. Abi yıldırımın düştüğünü gördüm. Yani gördüm derken oraya yıldırım düşmüş olduğu belli. Yıldırım ne çeker abi? Altını çeker. Ya da orada büyük bir kütlenin olması lazım ki yıldırım oraya çeksin yani. Atsın oraya. Abi ben orada yeraltı görüntülemeleri yaptım. Metal dedektörle beraber şeyler yaptım. Ben orada birkaç bir şey tespit ettim. Kazıdım abi. Kazırken de böyle akşam üstüne denk geliyordu. Yani akşamüstü kararmaya denk geliyordu. 2 tane küp buldum. Dedim hani akşama kalmayayım, çünkü korkuyorum da ben akşamdan. Çünkü kendim ne kadar da defineci olsam, bu işin içerisinde olsam, akşama kendimi bırakmamaya çalışırım. Hele ki hele akşamları ben kazımaya gideceksem abi gitmemeye çalışırım da, hani ola ki zor bir durum oldu ya, yolun kenarıdır, hani kazıman lazım orada abi. Şurada bir duralım da şurayı bir kazıyalım abi, bir şey vardır burada
diyebileceğim bir yerse akşam tamam. Ama abi abdestsiz gitmeyeceksin. Oraya işemeyeceksin. Orada büyük dışkını yapmayacaksın. Herhangi bir şeyin olmayacak orada. Olduğu anda abi tılsımlıysa zımbayı yedin sen. Bir ay sonra seni bulur. Ben de akşam oradan çıkmaya çalıştım abi. Akşam çıkayım derken ne oldu? Küpleri dedim ki bırakayım mı? Burada bırakmayayım mı? Dedim bırakayım eve gideyim de evden hemen bir daha döndüm mü? Bir daha bunları buradan çıkarırım ben sonuçta. Ben bilirim orayı abi. Kim bilecek? Abi ben oraya geldim. 2 tane küpten ertesi gün sabah hemen kalkarak zaten direkt oraya gittim ben. Çünkü yani sabah olsun da oraya gideyim diye böyle sabah ezanını bekliyor insan. Öyle bir heyecan yani o. Onu yaşamak için beklisin abi. Yoksa kazamadır bilmem nedir bunlar. Ya bu işi yapanlar beni daha iyi anlar biliyor musun abi? Bu işin içindeki define kazımayı ya da gece böyle gideyim define kazımaya ya da şey yapayım. O çok büyük bir adrenalindir. Bir de vücudun ona alıştığı zaman abi bırakamazsın onu. O bir bağımlılık gibi bir şey. Çünkü gece gitmek, heyecan, o aradığın yeri bulabilmek, buldun mu, hele ki hele hazine çıkardı. Ben mesela çok kişi tanıyorum abi. Adamla beraber diye kazımaya gittik. Bir heykel bulduk diye abi heykeli çıkarırken adam kalp krizi geçirdi yanımda. Abi diye oraya mı bakayım, buraya mı bakayım diye. Nereye bakayım diye ben de diye şaşırdım diye. En son abi bir dakika şu hemen telefona bakıp devam ediyorum dur. O arada size dışarıyı göstereyim bak. Abi yaşıyorsun bu hayatı. Eyvallah sağ olasın Allah razı olsun. Yani demek istediğim o. Ondan sonra da zaten ben oraya gittim. Abi oraya gittikten sonra küpün bir tanesinin içinden galiba. Toplamda 138 tane şey çıktı oradan. Roma parası. 138 tane falan vardı orada. Abi ikinci küpü biz oradan ben o küpü gördüm. Yani abi tertemiz. Küpün içinden abi sinekler çıkmaya başladı. Yani sinekler çıkmaya başladı derken bilmiyorum kafanızda belki düşünce olarak böyle büyük sinekler falan gelebilir ama büyük sinek değildi onlar. Yani böyle hani bir poşetin içerisinde domates çürür de ince ince sinekler oluşur böyle çıkar yukarı doğru. O şekilde bir şey çıktı. Abi sinekler çıkınca hani ben böyle şey yapmaya başladım. Ben ne oluyor küp demek dedim kaldı burada da herhalde dedim içinden sinek çıkıyor abi. Sonra benim böyle kafamın arkasından sanki böyle beni bir şey tuttu. Böyle geri doğru çekti ama ben onu bir korkunun vücuduma yaptırdığını düşünüyorum. Ama bilmiyorum gerçekten kafamın arkasına bir şey tuttu mu böyle saçımı çekti mi? Hani insan korktuğu zaman böyle tüyleri diken diken olur ya. Abi ben o an öyle bir şey yaşadım. Yani o korkuyu bilmiyorum yani nasıl tarif ederim size. Abi ben titremeye başladım orada. O arada küpün içinden o sineklerin peşinden büyük bir tane simsiyah bir sinek çıkınca abi eyvah dedim ben hemen abi çanta manta ne varsa topladım. Abi ben bir kaçıyorum ama nasıl? Dur bir dakika şuradan içeri gireyim. Şuradan hemen şeye geçeyim ben. Bir dakikanızı rica edeyim. Hemen devam edeceğim şimdi şeye. Abi küpün kenarından o siyah çıkınca ben dedim ki eyvah dedim herhalde buradan bir şey. Ben çantayı mantayı zaten hemen topladım. Arabayla aramda herhalde tahminime göre bir kilometre falan vardı. Ya 1 kilometre ya 1,5 kilometre böyle yürüyerek gidiyorum oraya. Abi arabaya bir koşuyorum ama nasıl koşuyorum biliyor musun? Yüzüme dallar çarpıyormuş ya da böyle ben dallara çarpıyormuşum. Yani hani derler ya topukları götüne vura vura kaçar derler ya. Ben öyle kaçıyorum yani. O korku zaten beni bir şey yapmış. Abi 1,5 kilometreyi ben nasıl koştum bilmiyorum. Arabanın yanına geldim. Çantalarımı her şeyimi yere attım. Vücudum böyle isteksiz bir şekilde titriyor ama nasıl titriyor böyle. Yani ben kendimi durduramıyorum böyle korkudan. Abi ondan sonra kendi kendime dedim ki benim buradan hemen gitmem lazım. Hemen böyle çantayı mantayı toplayıp hemen gitmem lazım. Hemen bagaja attım her şeyi. Abi arabaya bindim. Arabayı boşaldım çalıştırdım. Abi debriyaja basıyorum. Arabayı yerinden kaldıramıyorum bak. Yemin ediyorum arabayı yerinden kaldıracağım böyle solayan bir titriyor. Arabayı stop ediyor.
Daha çok panik olmaya başladım şimdi. Daha çok korkmaya başladım. Yani şimdi zannediyorum gelecek bir şey böyle camdan bana bam vuracak, diyecek ki ne oluyor burada? Ormandasın, ıssız. Böyle kuşların sesi, her şey. O an her şey gitmiş. Kulağımda bir uğultu. Abi 3 sefer mi 4 sefer mi arabayı stop ettirdim. En son olmayacak dedim. Durdum, kendi kendime dedim Kubi, bir dur, sakin ol. Yani arkamdan bir şey gelmiyor. Döndüm arkama falan, baktım böyle etrafa. Hiç kimse yok. Normalde de yani benim olduğum yerlerde sürekli birileri köpek gezdirir yani. Abi ondan sonra araba yavaş yavaş hopladı hopladı hopladı, çalıştırdım. Asfalta çıktım, doğru eve. Abi ben o gün dedektörümü, yeraltı görüntülememi, her şeyimi, bütün her şeyimi bir kapalı bir yere koydum. Kilitledim. Aradan bir ay geçti. Aradan bir ay geçti. Ben hala ormana gidemiyorum abi. Ormanda yorumları okumaya geleceğim abi. Yavaş yavaş yorumları da okuyacağım. Konuyu saptırmadan anlatmaya çalışıyorum. Dinleyen arkadaşlarımız var. Kanalıma yeni katılan arkadaşlar hoş geldi. Aleykümselam. Kanalıma abone olabilirsiniz. Abi ben yavaş yavaş işkillenmeye başladım yani. 15 gün oldu, 20 gün oldu. Ben ormana gidemiyorum yani. Yani arabayı çalıştırıyorum, istekli gidiyorum, her şeyimi alırım. Arabaya koyarım, çalıştırıyorum arabayı abi. Arabanın içinde sağa bakıyorum, sola bakıyorum. Yani içimden bana bir şey gitme diyor oraya. Yani sadece oraya değil, başka bir yere yani. Ormanda olsun, gezmeye olsun, bir yer olsun. Gidemiyorum. Abi bir ay, 1,5 ay sonra ben çarpıldığımı anladım. Çok sağ olsun bir rahmetli oldu. İnsan bana yardımcı oldu bu işte. Ee, Şu an iyiyim. Hala bu işe devam ediyorum. Üstünden aşağı yukarı 3-4 yıl geçti. Yani kanalımdaki çoğu insan zaten bilir onu. Ne şekilde biz çarpıldık, ne oldu bize, ne kadar ara verdik. Beni tanıyanların çoğu bilir. Ama başımızdan öyle bir şey geçti. Şimdi iyiyim abi. Almanya'dayım. 10 yıldır buradayım. Yeraltı görüntülemeler, metal dedektörler, her şeyle beraber define aramaya devam. Şimdi abi yorumlara biraz bakayım. Abi yayınıma hoş geldiniz. Aleykümselam. Defineler hakkında, define cinleri hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Koray kardeşim aleykümselam, hoş geldin yayına. Aleykümselam. Cumartesi hoş geldin, aleykümselam. Yeni geldim de ne anlattığını anlamıyorum. Abi define cinleri hakkında konuşmalar yapıyoruz. 3 harfli hazineler. Hazine kazırken başına değişik değişik enteresan olaylar gelen ve bizim de başımıza gelen şeylerin çoğunu anlatmaya çalışıyorum. Konuyu devam ettiriyordum. Bölmek istemedim o yüzden. Yorumlara şimdi geldim abi. Yorumları okuyorum. Define cinleri var abi, ben yaşadım, biliyorum. Abi ben hiçbir şey değilim. Ben bir insanım. Bu define işindeyim abi. Define zenginiyim. Bulduğum her şeyi de paylaşırım abi. 3 senedir bu işin içerisindeyim. Türkiye Cumhuriyeti'nden bu işi izinsiz şekilde yaptığıma dair suçlamalar oldu. Bu suçlamaları da biz kendimizi ifade ettik. Ve şu anda hala aramalar yapıyorum ama Almanya'da yaşıyorum ben abi. Almanya'dayım şu anda. 10 yıldır buradayım. Ara sıra işte Türkiye'ye tatillere geliyorum abi. Geziyorum. Bazen araştırmalara geliyorum. Türkiye'de, Bursa'da define var mı? Türkiye'nin her bir bölgesinde define var. Avusturya'danım. Görüşelim. Güven Gürel. Abi Instagram adresinden yazarsan görüşürüz. Define macerası 61 Instagram adresi kullanıyorum abi. Sadece Instagram adresi ve YouTube platformu içerisindeyim. Herhangi bir yerde de benim videolarımı ya da beni görürseniz benim kanalımdan çalınıp paylaşılmış videolardır. Devam edeyim abi. Aleykümselam Seyyah abi. Yayına hoş geldin. Aynen öyle abi. Vesvese verir abi. Define cinleri özellikle. Ya sadece define cinlerinden ziyade. Şimdi define cinleri insanları çarptıkları zaman ya da musallat oldukları zaman hemen onu anlayamayan insanlar oluyor. Yani abi şimdi herkesin günü bir değil. Ben bugün kalkarım bir başkayım. Yarın bir kalkarım bir başkayım. Yalnız vücudunu tanımayan insanların çoğu mesela 3 harflilerin etkisinin altına girdikleri zaman 3 harfliler onlara vesveseler vermeye başlarlar. Olmadıkları şeyleri düşünmeye başlarlar. Zaten kendinde öyle bir şeyleri hisseden kişileri varsa ben onlara da söylüyorum.
Yakınında bir hoca varsa gitsin hocalarla beraber konuşsun. Psikiyatri olarak da bazı insanlarda bu görünüyor ama şu vardır. Ben bunu özellikle mesela takipçilerime de söylüyorum. Abi doktora gidiyorum abi. Doktor bana senin hiçbir şeyin yok diyor. Ama abi sırtım ağrıyor, boynum ağrıyor, kolum ağrıyor, götüm ağrıyor, başım ağrıyor. Her yerim ağrıyor abi. Sabahları kalktım mı sanki dayak yemişim abi. Kendime gelemiyorum. Özellikle doktora gittikleri zaman doktorlar şunu söylerler bunlara. Abi gece yemek yemeyi kes. Çünkü gece yemek yemek demek, şimdi bazı bildiğim bilgileri de sizlerle beraber paylaşmak istiyorum ki bilin, öğrenin. Gece yemek yiyen insanların çoğu gece yemek yedikleri zaman vücudu çalışır, ertesi gün yorgun kalkar. Ama üç harfliler tarafından çarpılmış olan insanların çoğu sabahları kalktıkları zaman gerçekten dayak yemiş gibi kalkarlar. Bunları ayırabilmek lazım. Yani bir insanın öncelikle kendi vücudunu tanıması lazım. Benim vücudumun şurası bir hasarlı. Bunu düzeltmem lazım mesela. Örnek veriyorum, arabada. Sen arabanın sağ tekerinde eğer bir problem varsa bunu yaptırmasan yarın bir gün bütün şeylere dağılacak bu problem. Yani Türk doktorlarımızın da söylediği gibi çok ilaç yemek değildir doğru olan. Doğru ilacı yemek lazım. Abi bunun için insanın kendini tanıması lazım. Yani ben çarpılmış mıyım, değil miyim? Vesvese çoktur bu işin içerisinde. Özellikle şunu da şu araya sıkıştırmak istiyorum arkadaşlar. Duş alırken özellikle duş aldığınız yerlere işemeyin. Ben bunu hiç kimseye önermem. Duş aldığınız yere eğer ki işerseniz, adam duş alırken rahat oluyorum baba. Hani işiyorum dersen abi yapma, anında yanında bitiyor. Yani bu işler sıkıntılı işler. Adanalı aleykümselam. Adana'ya buradan çok selam olsun. Çok sevdiğim insanlar var orada. Antep'e de buradan çok selam olsun. Çok tanıdığımız, sevdiğimiz insanlar var. Türkiye'nin her bir yerinde var. Allah razı olsun. Selam abi, Almanya'da gelirsen gel beraber arayacağız. İhtiyar söyledi bir yer varmış. Abi bilmeyenler define işlerinde biraz geri dursunlar. Çünkü bazı insanların çoğu define ararken bazı tuzaklar oluyor. Mesela özellikle kayalık bölgelerde hazine ararken bu hazinelerin çoğu tuzaklı oluyor. Altını gevşek yapıyorlar ya da bunların çoğunu tuzak olarak koyuyorlar. Abi orayı kazarken yukarısı çöküyor, ölüyorlar. Abi kendinize çok dikkat edin bu konularda. Ben sadece bilgi, yaşadığım şeyleri söylüyorum. Uygulamamak size kalmış. Bu işler sıkıntılı işler yani. Ben özellikle şunu da söylüyorum. Bilmeyenler bu işi yapmasın abi. Çünkü yarın bir gün çarpılırsın. Hiç kimseye anlatamazsın derdini. Arkadaşından kazık yersin. Bir dilin bildiğini iki dil bilmeye başladı mı farklı farklı dillere gider. Onun için ben bu define arama muhabbetlerini de sadece tek başıma ararım abi. Ben hiç kimse mesela yanımda bile getirmem. Getirdiğim insanların da çoğu hep çarpıldı. Bilmiyorum yani. Ben en son bir tane kameraman tuttum. Dedim ki işin sadece beni çekmek. Çek dedim beni. Adam çarpıldı. Abi hayırlı akşamlar. Eyvallah, sağ olasın. Türkiye'de akşam oldu değil mi? Bak burada bir daha olmadı abi ya. Baksana abi ya. Bak karşıda kilise var. Burada daha olmadı abi. Aleykümselam abi, teşekkür ederim. Sağ ol, size de hoş geldiniz. Cinleri kontrol edebiliyor musun? Abi edemiyorum. Ben edebilseydim çok fena olurdu ama edemiyorum. Onlar sizi kumanda edebilir yani, kontrol edebilir. Ha, hüddamlar vardır. Ben tanıdığım insanlar da var. Onlarla beraber irtibata da geçebiliyor. Mesela bulunduğu bölgede olsun. Hani bazı bölgeler olsun. Onlar mesela irtibat kurabiliyorsun onlardan. Onların dünyasında ya da onlardan alabileceğin bir şeyleri abi onların istedikleri şey karşılığında alabilmen lazım. Murat abi hoş geldin abi yayına. Teşekkür ederim. Paşa diye ona diye selamını ilet diye önünü diye iyilikler. Abi iyiliklerler. Eyvallah eyvallah, sağ olasın abi. Yayına hoş geldiniz. Fazla uzun da bir yayın yapmak istemiyordum. Maç vardı, millet yayına şeysinde maça gittiler. Trabzonluyum abi. 10 yıldır Almanya'da yaşıyorum. Şöyle hızlı hızlı yorumları hemen okuyayım. Zonguldak'a buradan çok selam gönderiyorum. Reis define mi buldun da gittin oraya? Abi hayatımızı yaşıyoruz işte. Yerleştim, Almanya'ya yerleştim. Burada yaşıyorum. Vallahi benim işimde
teknoloji olduğu için biraz da böyle büyük teknoloji işlerle beraber yazılımlar olsun, farklı şeyler olsun, bunların üzerinde çalıştığım için benim de işime geliyor ve Almanya'da da öğrenmem gereken bazı şeylerin olduğunu biliyorum. Yarın bir gün zaten geleceksek ya uçağın altında geleceğiz oraya ya da artık yerleşmek istediğimiz yere yerleşeceğiz. Abi şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Para elimde çok olduğu zaman parayı değerlendirip de daha fazla yapmak ister mi her insan? İster. Ama önemli olan ne bileyim sana abi? Parayı kazanmayı bilen bir insana hiçbir şey yıkamaz abi. Çünkü parayı kazanmayı öğrenmişsin sen. Nasıl kazanılacağını biliyorsun. Ne yapacağını biliyorsun. Onun için abi bunlar çok önemli şeyler. Yani şöyle söyleyeyim. Ben zaten yaptığım canlı yayınlarda şunu öncelikle zaten insanların hepsine söylüyorum. Bizim yaşadığımız şeylerin çoğu gerçek olan şeyler olduğu için şimdi adam bana diyor buradan anlatırken diyor yaşıyor diyor olaya. Abi ben yaşadım onu. Yani yaşayanlar da var. Onlarla beraber de kullanıyorum. Abi alan tarama olarak Model 15 kullanıyorum. Model 15 kullanırken de şunu da tavsiye ederim. Bir ay boyunca eğer ki etki alamayan insanları varsa toprağa ayaklarını koysun, vücudundaki elektriği çıkarsın. Şimdi zaten bende metal dedektör üzerine şu anda Konrad'ın çıkardığı bir tane cihaz var. Şu an zaten piyasaya çıkıyormuş ama araştırdım ben, ön sipariş de veriliyor. Ben hemen ön siparişini verdim. Abonelerime de sordum. GR4 Dual diye bir makine. Hem yeraltı görüntüleme hem şey abi katla koy çantana, daha bir şey lazım değil sana. Alan taramanı da al yanına yola. Eski ev çantadır bilmem nedir falan filan. Abi teknoloji gelişiyor. Beni takip etmeyi unutmayın, size 10 numara bilgileri vereceğim. 40 yıl düşünsem aklıma gelmez diyeceğin yani. Abi devam ediyorum. Almanya'da hapis vermiyorlar ama abi burada şöyle söyleyeyim sana. Almanya kanun ülkesidir, disiplin ülkesidir. Burada abi kağıtlı kürekli bir şey yapmazsan, eğer ki yaptığın işi bildirmezsen sıkıntı. Bu Türkiye'de de aynı. Türkiye'de zaten şu anda define çok aşırı derecede bir sıkıntı. Abi şu anda Türkiye Cumhuriyeti üzerinde defineyi sahte bile olsa yanında bulunduğun anda sıkıntıdasın yani. Yanında bulundurman bile. Yani adama desin ki ben kazamadım bulmadım. Ama bulundurduğun anda bile bana neden haber vermedin diyor devlet. Abi burada da var. Kardeşim ben de kamera diğerini sağ olasın. Rabbimden muvaffak eylesin. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Yani bu işlerin içinde bunlar çok önemli. Abi ne kadar yorum var, ben hepsine yetişemedim herhalde. Bir de konuyu mu çok uzattık? Nasıl geçimini sağlıyorsun? Abi benim arkadaşlarım var. Dostlarım var. Onlarla beraber bir binamız var. E, Çalışanlarımız da bizden beraber var. Benim mesela gezdim. Ya ben şöyle söyleyeyim. Ben bir define zengini nasıl yaşar diye ben bir video da çekmek istiyorum size. Yaşadığım hayatı görün. Ne şekilde yaşıyorum, nerelere gidiyorum, neler yapıyorum. Onu da video olarak paylaşırım. Takip etmeyi unutmayın. Eyvallah abi, kaçanları da olmuş, maça gittiler. Çoğu maça gitmiş, maç varmış. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Peki abi klozet almadığın yer olsa şöyle söyleyeyim. Yani bak hani adam der bana ki abi benim duşumla tuvalet aynı yerde. Ben oraya da işerim ama şimdi tuvalet ihtiyacını gördüğün bir yer varsa oraya git, ihtiyacını gör, ondan sonra duşunu al. Ama sen duş alırken duşla beraber de duş aldığın yere işersen abi çarpılma ihtimalim var, bunu söyleyeyim. Aleykümselam abi, yayınıma katılan herkes. Aleykümselam, yayınıma hoş geldiniz. Ee, Nasıl çarpıldım, bir yerim mi yamuldu? Abi bir yerim yamulmadı ama ben onu erken fark etmeseydim beni yamulturdular yani. Ya böyle gezerdik ya böyle gezerdik. Bir şekil gezerdik yani. Allah göstermesin. Sadullah abi hoş geldin abi, aleykümselam, yayınıma hoş geldin. İyi ya, yorumların dibine gelmişiz. Kubilay abi Tokat'tan selamlar. Aleykümselam, Tokat'a buradan çok selam olsun. İyi yayınlar abi demiş. Ayetel Kürsi'ye korunmaya ihtiyacını hepşir namaz falan. Ya şöyle bir şey de var abi. Ben şunu da söyleyeyim. Abi senden beraber daha önce iletişime de geçtiydik. Galiba senden beraber. Havas ilmi için galiba geçtiydik.
Abi bu işin içinde ilim bir yere kadar geçerli. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Yani ben ne kadar da bu işin içerisinde bazı ilimleri de bilsem, bazı şeyleri de bilsem ben de çarpıldım abi. Okumama bile fırsat kalmadı yani. Ha bu işi yapmadan önce okursun, yapmadan sonra okursun. Kazı yapacağın yere okunmuş sarımsak koyarsın ya da kendin sarımsak koyarsın, bir şeyler yaparsın. Ama bu e, farklı bir mecra ve farklı bir anlat. Yani nasıl söyleyeyim sana? O yaşanan an işte anlatamıyor insan. Anlatabiliyorum mu? Ama bilmiyorum abi ya. Ne kadar da ben ilimde şey yapsam oraya. Ben şöyle bir şey söyleyeyim bak. Bulunan hazinenin birçoğu mesela Hristiyan hazinesi var, Müslüman hazinesi var. Sizin bilmediğiniz mesela bizim de bilmediğimiz bazı alemler var. O alemlerde de inanılan mezhepler var, kitaplar var, bilmem neler var. Mesela Firavun'un güneşe inanması gibi. Mesela birinin güneşe adak adaması gibi yani. Anlatabilirim mi yani? İnanç gidiyor. Ee, O zamanlarda iletişime geçtikleri dış varlıkların onlara öğrettikleri şeylere iman ettiler bunlar. İşte yani bu onun için bazı insanların da bilmesi lazım. Çünkü düşünce bilgiden biraz da ötedir. Ee, Ama ne kadar da okusam abi ben bazı yerlerde sıkıntı yaşadım. Sahi abi teşekkür ederim abi yorumun için. Kütahya'ya buradan çok selam gönderiyorum. Allah razı olsun. Ramazan Güngör. Ağrı'ya çok selam gönderiyorum buradan. Aleykümselam. Ağrı'ya da çok selam olsun. Abi cinlerin işi gücü yok. Niye define korur? Şöyle bir şey söyleyeyim. Bunlar bir alimdir. Mesela şöyle bir şey örnek veriyorum. Senin evinin yanına geldim. Ee, Değeri 10 milyon dolarlık bir altın gömdüm. Ve sana şunu söyledim. Seni ve aileni ömür boyu bakacak maaşa bağlıyorum seni. Çalışır mısın? Bu maaş sana ne vaat edecek? Bulunan bir hazinenin orada koruduğuna dair bir etki yaratacak senin üzerinde. Oturduğun yerden sana gelecek olan bir paranın olduğunu düşün. E, Define cinleri onları yani o dünyadan onlara bir yardımın geleceğini yani bir kırıntı olur ya da başka bir şey olur. Oralarını tam şey yapmak istemiyorum, söylemek istemiyorum. O taraftan ona bir anlaşma sağlandığı zaman bu onun 7 ceddine gider. Bu onun 7 ceddine gider derken senin yaşam yılın eğer 70 yılsa onlar yaşıyor 700 yıl. Yani şöyle düşün. Her an orada. Yani senin kalbinin saniyede 60 atması onun saniyede 600 mü derler. Yani çok derin mevzular. Biraz kafayı da yedirtir insanı. Demek istediğim o yani yapar. Anlaşırsan ömür boyu da değil 7 ceddinden beraber de oraya kollar. Abi Trabzon'da bildiğin hoca var mı? Vardı bir tane rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Hiç bilmiyorum. Aleykümselam Şerif kardeşim hoş geldin. Sağ olasın. Ee, Kaç define ustası olunuyor? Valla şöyle söyleyeyim. Ben kendime define ustası dedim ama ben bu işin içinde şöyle söyleyeyim. YouTube camiasının içerisine girerken dediler bana ki kendine bir isim bul. Ee, Dedim ben 10 senedir bu işle beraber ilgileniyorum. 3-4 kere 5 kere çarpıldım. Bazı bildiğim mesela ilimler vardır. Otururum tartışabilirim. Yani define üzerine ne kadar bilgisi olan bir insanla beraber de konuşabilirim. İşaret konuları olsun ya da define konuları olsun herhangi bir konular olsun. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, Bilgisayar mühendisi değilim ama bilgisayar mühendisi veya bilgisayar mühendisliğinin böyle doktorasını bilmem nesini yapmış olan adamla beraber yarışabilirim. Yani bu bizim dediğimiz şey oluyor. Ne derler ona? Hayat diploması derler ya. Bu onun gibi bir şey. Ben de define ustası olarak adamı koydum. O şekilde de devam ederiz. 3 yıldır bu işin içindeyim. YouTube camiası içerisinde ama define işleriyle beraber 10 yıldır ilgileniyorum. 25 yaşına galiba yani 25 yaşına kadar herhalde şeydeydim Türkiye'de. 25 yaşından sonra Almanya'ya yerleştim. Şu an 35-37 yaşında falanım işte. Almanya'da yaşıyorum hayatım.
Evet. Evet. Abi yorumlar hızlı hızlı geçiyor gene herhalde. Dibe geldik dedik ama gelemedik. Şimdi kapatmaya şey yapacağım, ondan sonra diyorlar niye okumadın yorumu? Abi kusura bakma diyor, ben inanmıyorum cinlere, büyüye, şöyle işlere, enerjiye, metafizik konularına ve garip dinlerdeki bahsedilen olmaklarla inanmıyorum. Çünkü bilimde yeri yok. E, Aslında çoğu şeyin bilimde yeri yok. Ben de inanmıyorum ama senin mesela kafandaki görüş tarzı şu olabilir. Görmediğim bir şeye niye inanabilirim ki? Hani bazı insanlar mesela e, Müslüman olarak doğar, Hristiyan olarak doğar ya da farklı bir şekilde doğar. Bu tabii insanların yaşam tarzına ve insanların içinden gelen sese bağlıdır. Ben ona hiçbir şekilde bir şey söylemek isterim ama bilmeden bile bir şeye iman ettiler. Mesela nereden geldiklerine iman ettiler, kimden geldiklerine iman ettiler. Ama bu dünyanın var olduğu ve görmediğimiz şeylere de iman ettiler. Onlar da onu dediler. Yani biz, yani üç harflerin bile dünyaya gönderilmesi bir e, bilim döneminden geliyor. Çok eski dönemlerden geliyor. Yani o dönemler, ta bilmiyorum okul okudun mu? Tarih derslerinde ta eski Mısır dönemine kadar devam eden şeyler var mesela. Şu anda bile Mısır'ın e, teknoloji olarak, bak şu anda mesela bizim bazı çalıştığımız noktalar var. Yer altından gelen sesler olsun, yeraltı görüntülemeler olsun, yer altındaki toprak katmanları olsun, toprağın zamana göre yıllarının hesaplanması olsun. Biz toprağı aşağı doğru kazarak hangi dönem yıllara ait diye aşağı iniyoruz. O zamanlarda bile Mısır'ın şu anki gördüğümüz şeyi bu yılın yapay zekası bile kullanılan, insanları bile farklı gösteren şeylerdeki dünya üzerinde ama hala bulamadılar ne olduğunu. Fizik diyorsun, o metafizik ve metafizik uzmanlarının fiziki düşünceleri Mısır dönemini çözemedi ama. Anlatabildim inşallah. Başka neler var. Okuyayım yorumları, ondan sonra da yayını kapatayım abi. Teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Aynen abi. Malı bulduk, Almanya'ya yerleştik, yaşıyoruz burada hayatımızı. Öyle değil abi. Ben evlenerek geldim buraya. Yaşıyorum. Evliyim. 2 çocuğum var. Abi bilmiyorum. Amerika ya da herhangi bir, abi ben neredeki kanunlara göre bir şeyler bilmiyorum. Bazı okuduklarımdan, mesela Türkiye kanunlarından bazı bilgilerim var. O da avukat arkadaşlarımdan konuştuğum için. Almanya kanunlarında bilgim var. Onlara da yardımcı olabilirim. Instagram adresim Define Macerası 61. Oradan bana yazabilirsin. Yazarsan da yardımcı olmaya çalışırım. Çoğu işlerle beraber. Yok, boş yapmayın inceden göndereyim değil. Hani eğer ki sorularınız varsa ben konuşurum abi, sorarım. Söylerim. Problem değil benim için. Yani soru. Şimdi bazı konuları anlattım. Konulardan sonra da yorumlarda çok geride kaldım. Yorumlarda da çok geride kalınca şimdi en aşağı kadar geldim. Abi baston GR4 çıkıyor. Çıktığında alırsan görelim bakalım nasıl bir performans vardır. Abi ben onu şöyle söyleyeyim. Bak, Define Macerası 61 benim Instagram adresim. Çoğunlukla orada aktifim. Oradaki beni takip eden nadir insanlar var. O nadir insanlardan biri olmak istersen oraya git, katıl. Ücretsiz bir şekilde katılıyorsun. Buraya katılma. Buraya para ödüyorsun. Abi bu paraları da ben yine tekrar abonelere gönderirim. Orada sordum. Ben de internet üzerinden gördüm, araştırdım. Daha derinmiş. Metal dedektörü daha derinlerden alıyormuş. Abi çok mu hızlı konuşuyorum? Tekrar mı anlatayım? Sona geldik zaten. Abi çok mu hızlı konuşuyorum diyeyim bana da ona göre yavaş konuşayım ben. Trabzon'dan kalma bizde bu şive. Şimdi hızlı konuştuğum zaman ben normal konuşuyorum zannederim ama belki de birileri anlamıyor beni. Abi Konrad'ın GR4 Dual diye şimdi bir cihazı çıkıyormuş. Ben internet üzerinden gördüm bunu. İnternet üzerinde de araştırdım. Şu an herhalde şeyde yokmuş. Stokta yok diyor. Mail gönderdim. Dedim böyle böyle ben bunu satın almak istiyorum. Hani ücretini ödeyeyim. Makinenin ilk çıktığı zaman hemen bana gönderin. Ben dedim bakayım ona. Ödemesini yaptım. 2500 dolar ödeme yaptım.
Makine ilk çıktığı zaman postalayacaklar. Bana gelsin. Abi deneyip test edip hepsini size söylerim. A2'yi de zaten yeni aldık. A2'de abonelere sordum. Alayım mı dedim. Al dediler, onu da aldık. Problem değil abi. Biz bütün makineleri kullandık. Yani ben 5000 euroluk makine de kullandım. 7500 euroluk makine de kullandım. Onun için benim için yani şey değil onlar. Ne istersen o makineyi alırız, deneriz, neyse onu söyleriz abi. Heybede köyü varmış. Yunus Çinemre Camii, eski kapalı bir cami. Abi bana danışmanız gereken şeyler varsa Define Macerası 61 abi Instagram adresi üzerinden gönderin. Resimlere de bakıyorum, geri cevap da yazıyorum. Bilgilenmeye çalışıyoruz hep beraber. Define Macerası 61 Instagram'da. Abi köylerde cami. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Bak ben mesela Trabzon'dan örnek veriyorum. Benim köyümden ya da başka bir yerden, Artvin'den, Rize'den, o taraflardan mesela. Eski Rum dönemlerinde yaşandıkları için abi bazı dönemlerde Fatih Sultan Mehmet galiba, doğru değil mi? Doğru söylüyorum. Trabzon fethedildikten sonra Trabzon'da bir şey ortaya çıkıyor. Abi kılıçtan geçiriyorlar millete. Vur geç, vur geç, vur geç, vur geç, vur geç. Millete Müslüman mısın değil misin? Müslüman mısın değil misin derken abi bunların içerisinde köyleri yukarıda olanlar var ya, bir iki güne köye gelecekler. Bir haftaya köye gelecekler. Diyorlar abi, bazıları hazinelerini mezar yaparak gömüyor. Bazıları hazinelerini, eğer ki imparatorluğu varsa adamın, bu imparatorluğu abi yerin dibine odayı yaparak üstüne de direkt şeyi koyuyor abi, camiyi koyuyor. Camiye de niye şunu söylüyor? De ki Müslümanlar bir, mezara dokunmazlar. Müslümanlar iki, camiyi yıkmazlar. Bak ben camilerin altında hazine vardır demiyorum. Bunları buradan söyleyeyim. Ama özellikle hiç yıkılmayacak yerler. Yani az önceki arkadaşımızın söylediği şeye katılıyorum mesela. Camilerin yeri. Yani şu da var. Eski kilise olarak kullanılan yerlere camiye dönüldüğü yerler de var. Bazı yerler koruma altındadır. Buraları cami yaparak o şekilde kalsın dediler mesela. Cami. Cami yaptırırım abi. Benim köyümde 20 tane cami var. Caminin altında ne var? Demezler mi adama? Abi GR4'ü ben internet üzerinden gördüm. Yani ben yani ben satışta olsaydı satın alacaktım direkt. Mail yazdım ki hani ben ödeme yapayım. Ön satış şeysi var. Hani ön satış ödemesi var. Satın alıyorsun. Kod oluyor sende abi. Ondan sonra da şey yaparsın. Eğer yani firmalan alabiliyorsun onu. Ben şimdi sipariş ettim. Bakayım. Abi bir iki hafta içerisinde gelir herhalde bana. Gelirse ben canlı yayında bile şey yaparım abi. Deneriz, açarız. Bakarız makine nasıl diğerine göre. Abi Geo ile de konuşmuştuk. Alacak mısın? Onu da soralım. Geo modelini alalım mı? Ya aslında Geo modelinde şu var. Geo modeli de benim işime yarardı aslında. Geo modelini de alabilirim. Bilmiyorum şu anda Geo modeli ne kadar. Dur bakayım ben. Ama şey sipariş ettim ya. Dur. A2 Geo. Geo'da çubuklar var. Çubukların olması evet. Konrad dedektör. Geo modeli, evet. Abi Geo'da şu şeyler var ya 4200 dolar. Alabilirim abi, onu da alırım. Tamam, ben abonelere sorayım abi. 175 bin liraymış. Ben sorayım abi, alırız. Onu da alırız, sorun değil. Geo modelinde ben şunu çok merak ettim. Çubukları yere dikerek, ben şimdi şeylere gittiğim için çok bu Polonya sınırı olsun, İsviçre sınırı olsun ya da diğer sınırlar olsun. Oralarda benim yaptığım çok derin yeraltı görüntülemeler var abi. Ben mesela A2 ile beraber 20 metreye kadar inebiliyorum şu anda. Yani 20 metre. Yani 20 metrede olmasa ben daha çok 15-15 gidiyorum böyle. Çünkü bilgisayarımda böyle kademe açıp daha güzel bakıyorum. Ama Geo modelinde derinlikler herhalde daha
fazlaydı bunda ya. Dur bir bakayım abi. Evet, bunda da derinlik abi 20 metreye kadar. A2 ile beraber bunun arasındaki fark ne? Abi eksi 20 ile 60 koşulları var. O da 3 yeri A2 ile beraber onun arasında. Şimdi A2'de 20 metreye kadar inebiliriz. Diğerinde abi taramada reviste ile beraber o da 20 metreye kadar iniyor ama 20 metreyi çektikten sonra galiba hem yine de aynı şekilde hızlı tarama, otomatik tarama, reviste yapabiliriz onunla beraber abi. O da çok iyi bir şey. Ha şunu dersin, ben yeraltı görüntülemeyle beraber uğraşmak istemiyorum. Yere direkt reviste yapmak istiyorum dersen abi çok iyi bir şey. Ama alırım. Alırım. Geo modelinin 6 saat şarjı gidiyor. A2'nin 10 saat. Abi ben şu anda şeyde takılı kaldım. Ben onu dur abi hemen bakayım şuradan. Konrad'ın şey var ya GR4 Plus. Yani bu biraz daha beni etkilemedi değil. Evet. Dual sistemi. Abi yeraltı görüntüleme. Ya şimdi benim için ben şimdi arazideyim abi. Öyle söyleyeyim. Tamam. Ben şimdi hiçbir şeye bir şey söyleyeyim. Arazideyim abi. Benim şimdi gittiğim yerler dağlık bölgeler. Benim gittiğim yerler kayalık bölgeler. Benim gittiğim yerler tırmanacağım bölgeler. Abi böyle yerlerin çoğunlukta hazine oluyor. Ben kendim gördüm, yaşadım. Bana o arazide beni minerale düşürmeyecek. Çünkü benim gittiğim yer yüksek bir yer. Buraya sürekli yağmurlar yağıyor. Beni minerale düşürmeyeceksin abi. Bana boşuna kazı yaptırmayacaksın. Ben boşuna uğraşmak zorunda kalmayacağım. Deyip abi hemen işleme güzel bir şekilde koyulmam lazım. Evet. GR4 Dual. Bak abi şu şekilde. Şöyle bir şey abi. Bak. Fiyat şu anda 1800. Şimdi bu normal şey olan. Abi bir de şimdi bunun yeraltı görüntüleme hem de dedektör olanı var. Bana o lazım işte. Bakalım şimdi sipariş ettik. Ne olacak ne bitecek bakacağız ona abi. GR3 nasıl tavsiye eder misin? Abi GR3'te ilk başlayacak olan kişilere tavsiye ederim. Niye ilk başlayacak olan kişilere? Abi profesyonel değilsen GR3'e tavsiye ederim sana. Reis Moskova'ya da beklerim. Aleykümselam, Moskova'ya buradan selam olsun. Yalova'dan selamlar demiş. Ali Bozkurt aleykümselam. Yayınlamada hoş geldiniz. Abi ucuza ama iş görecek dedektör söyler misin? Abi ben sana bir şey diyeyim mi? Ucuza alırsın ama bir şey bulamazsın. Şimdi ucuza dedektörleri vardır. Dedektörler şimdi ikiye ayrılıyor abi. Şimdi dedektörlerde bir yüzeysel dedektörler var. Bir de derin arama dedektörleri var. Bunlar define için üretilmiş olan dedektörler vardır abi. Çünkü yüzeysel dedektörlerde abi 30 santime 40 santime kadar böyle inebilirsin. Bunlarda güzel şeyler alabilirsin. Verimler alabilirsin. Bunları daha çok biz yani define camiasında olan kişilerin çoğu mesela tekçiler mesela kullanır bunu. Onlara tavsiye ediyoruz. Ama ben daha derine inmek istiyorum abi. Daha derinlerde aramak istiyorum. Ya da görüntüyü çektiğim zaman bana profesyonellik versin abi. Ben kalitede görmek istiyorum onu. Bu metaldir, değerlidir. Buna göre şeyler yapmaya çalışacağız. Almanya'nın neresindesin kardeş? Almanya'nın ben Stuttgart tarafındayım.
Bu Mercedes'in olduğu taraflarda abi. Buralarda takılıyorum. Bana aşağı yukarı İsviçre 150-200 kilometre. Avusturya'da herhalde bir 300 kilometre falan abi. O arada oturuyorum abi. Kubi Viagold kullandın mı? Hiç kullandım. Viagold kullandım. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Yazılım ve dönemin çıkardığı ürünlerde şimdiki yeni yazılımlarda abi daha böyle derine inebileceğimiz şeyler var. Ya şimdi yeni sistem cihazların hepsinde. Şimdi iPhone 13 ile 15'in arasında farklar var da abi. Sonuçta bunlar yeni çıkmış, yeni sistemler olmuş. Bir de yapay zeka destekli olanlar var mesela. Artık profesyonel şekilde daha güzel görüntüler alabiliyorsun. Telefonlarından daha güzel bir şekilde bakabiliyorsun. Görüntü temaları olsun. Yani bunların hepsini adamlar entegre ederek adam diyor ki artık sen telefonunla beraber uğraşma kardeşim. Dedektörün ekranında bak, çek. Ne yaparsan yap. Yani illa sana telefon lazım, telefona bilmem ne kur. Tabi teknoloji ilerledikçe her şey gidiyor abi. Helikopterlerin yeraltı görüntü dedektörlerine ya şöyle bir şey söyleyeyim şimdi. Süleyman Kılıç eski dönemlerde ilk dedektörlerle beraber yapıldı bunlar. Dedektörlerle beraber yapılma şeyleri de eski savaş dönemlerinde mayın taramaları olsun, odalar bulması olsun ya da şeyleri olsun. Yani biraz daha yani etkili. O şimdi zamanla beraber değiştirdiler. İçerisine yazılımlar koydular ya da farklı şeyler koyarak bunları daha farklı bir entegrelere getirdiler. Bu entegrelerde de ben mesela bu işlerin içerisindeyim. Bu entegrelerde de arkadaşlar yapılan şeyler e, değerli objelere daha çok sinyalleri göstererek değersiz objelere biraz daha sinyalleri azaltmaktır. Yani bu senin gördüğün yerdeki metaldir. Metalse metaldir. Alaşımlı bir ürünse bu alaşımlıdır. Yani bunun gibi değişik ürünler eklenerek daha fazla çıkarabilirler. Elimde 20 santim 50 saçların altında sarı boya para eder mi? Vallahi bilemem. Vallahi yani 24 santimlik heykeller. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Eski dönemlerdeki zaten heykeller kısaydı. Ama yani değerlerini o döneme göre alabilirsen çok iyi. İsviçre Avusturya sınırındayım. Bizim buralar hep dağlık orman abi. Oralara çok gelirim abi ben. Gezirim oralarda. Instagram üzerinden yaz abi. Geldim bakarız oralara. Bir şeyler yaparız. Define macerası 61 abi. Hocam iyi yayınlar. Bu arada eski Ermeniler yaşıyordu. Definelerin bolluğuna işaret olabilir mi? Eski Ermenilerin yaşadığı yerlerde arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Çoğunluk şey olarak kurmuş. Yani mezar olarak yapmışlar. Hazinelerini bırakmışlar. Eski Ermeni dönemlerinde yani hala da şu andaki dönemlerde olan insanların da çoğu mesela altına düşkündür. Altını çok severler. Vardır. Vardır. Abi bizden önce ne kadar daha ırklar yaşadı. Bizden önce daha büyük ırklar yaşadı. Yani bunların hepsi bir nevi yavaş geleceğe geldiler de abi. Eskiden para mı vardı? Altın dökümleri vardı. Ee, Gümüşten paraları vardı. Ondan sonra bakırdan paraları vardı. Eskiden ne değerliydi abi? En ucuz gibi. Demir bile pahalıydı. Yani şu anda dönemin demiridir, bakırıdır bilmem nesinin ne kadar bir değerli olduğu o zamandaki paralarla beraber değerliydi. Kayseri taraflarında evmeni çok diye duydum. Orada güzel Roma paraları bulursun. Güzel Roma paraları buldum. Aleykümselam. Yayınıma katılan arkadaşlar, yayınıma hoş geldi. Bugünün yayınında da arkadaşlar define cinlerine ve Konrad'ın yeni çıkaracağı GR4 dual sistemini sizlerle beraber paylaştık. Define macerası 61 Instagram adresinden beni takip edebilirsiniz. Orada çoğunlukla daha aktifiz ve üyelerimizden, abonelerimizle beraber daha çok konuşma şansı buluyoruz. Oradan sorular sorarak yapacağımız canlı yayınların konularını seçiyoruz ve yayınlarımıza sizleri de davet ediyoruz. Ben buradan sizlere yavaş yavaş rica edeyim ve bir sonraki yayınlarda soracağınız şeyleri arkadaşlar not alın. 2-3 günde bir yayınlar yapıyorum ben.
Herkese beni izlediği için buradan teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Maceraya, gezmeye, her şeye devam edeceğiz. Abi sorularınızı bir sonraki yayına yazın bir köşeye. Yayında bana bunları sorun. Hem bizim yaptığımız define hikayelerini, hem yaptığımız kazıları, hem de güzel anılarımızı sizlerle beraber paylaşıyoruz. Allah'a emanet olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Cenab-ı Allah bize verdiğinin daha fazlasını size versin. Kanalımıza abone olmayı, yayınımıza katılmayı ve yayınımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Yayınıma katılan herkese yayınıma teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Sağ olun.